Merhaba, bu videoda keçe patik için kullanmak üzere bir şablon oluşturacağım. Öncelikle ayağımı bir kağıt üzerine koydum, şeklini çizdim, kestim. Sonra daha büyük bir kağıt üzerine koydum bu şekli ve topuktan ve parmak ucundan geçecek şekilde iki tane çizgi çizdim. Bu çizgiler birbirine paralel olacak. Daha sonra bu iki çizgi arasındaki uzunluğu ölçtüm. Bu benim ayak boyum. Buna neden ihtiyaç duyuyorum? Direkt neden ayağımın şeklini üzerinden keçeleşme yapmıyorum? Çünkü yün keçeleştiğinde küçülür. İstediğim ebatta bir şey elde edebilmek için ondan daha büyük bir şablon üzerinde çalışmam gerekir. O yüzden yünün çekme faktörüne ihtiyacım var. Bu faktörü bilmiyorsam bir ön denemeyle hesaplayabilirim. Nasıl hesaplandığını merak ediyorsanız keçe dersleri oynatma listesinde çekme faktörü nasıl hesaplanır videomu seyredebilirsiniz. Bu videonun açıklamalar bölümüne ve yorumlar kısmına ve kart bilgilerine o videonun linkini bırakacağım. Şu anda ayak şeklimin etrafından tekrar çiziyorum. Ayağımın eni 8,5 cm, boyu da 21,5 cm. Yaklaşık 36 numaraya denk geliyor. Evet, şimdi şeklim hazır. Bunun etrafından ne kadar büyüteceğimi hesaplayacağım. Çünkü yün keçeleştiğinde küçülür. Bunu hesaplamak için çekme faktörüne ihtiyacım var demiştim. Benim bu patiği yaparken kullanacağım yünün çekme faktörü 1,5. Daha önce deneyerek buldum. Şimdi olması gereken boy 21,5. Ayak uzunluğum 21,5. Ama şablonumun uzunluğu bundan daha büyük olmalı. 21,5'u çekme faktörüyle çarpıyorum. Çekme faktörünüz ne kadar büyük olursa bu uzunluk o kadar fazla olur. Tam tersi de doğrudur. Evet, 32,3 santimetre. Bunun içerisinde benim ayak uzunluğum var. Onu çıkarıyorum. 21,5'u bu sayıdan çıkarıyorum. Şablonun ne kadar büyümesi gerektiğini buluyorum. 10,8 santimetre. Toplamda ayak ucundan ve topuktan 10,8 santimetre büyümeli. Eşit şekilde dağıtacağımı düşünürsek bunu ikiye bölmem gerekiyor. Yani topuktan ve ayak ucundan yukarıya doğru 5,4 santimetre ölçmem gerekiyor ve ölçerek işaretleyeceğim. Daha sonra şablonumun enden ne kadar büyüyeceğini hesaplıyorum. Ayağımın eni 8,5 santimetreydi. Bunu çekme faktörüyle çarpıyorum. 12,8 santimetre çıktı. 8,5'u bundan çıkarıyorum. Evet, 4,3 santimetre çıktı. Bunu sağa ve sola eşit miktarda paylaştırıyorum. Yani ikiye bölüyorum. Yaklaşık olarak yuvarlarsak 2,2 santimetre çıkıyor. Topuğun en geri noktasından, en uç noktasından dışa doğru 5,4 santimetre işaretledim. Yine baş parmağımın olduğu en uç noktadan yukarıya doğru 5,4 santimetre işaretledim. Tarak kemiğinin ve küçük parmağın olduğu bölgelerden 2,2 santimetre kadar dışarıya doğru çıktım. Topuğa yakın bir bölgeden de yine bu kadar çıktım. Şimdi bu çizdiğim 4, 5, 6 noktadan geçecek şekilde ayağımın şeklini vereceğim. Çekme faktörünü bilmeden bir patiğe başlarsak risk almış oluruz. Ya ayağımızdan daha büyük bir patik elde ederiz ya da tam tersine küçük bir şablonla yola çıkarsak daha küçük bir patik elde ederiz. En iyisi
Bir parça yün üzerinde bir ön deneme yapıp çekme faktörünüzün kaç olduğunu belirlemek. Bu faktör birçok şeye bağlı. Yünün cinsine, mikronun kalınlığına, yünün mikronuna yani kalınlığına, hatta boyasına, çalıştığınız suyun sertliğine, kullandığınız suyun sıcaklığına vesaire birçok faktöre bağlı. Yaklaşık olarak %30-40 arası küçülür denir yünler ama yine de her yün bir olmaz. O yüzden çekme faktörleri değişir. Garanti bir iş yapmak istiyorsanız mutlaka bir parça yünde bunu deneyip bulmanızı öneririm. Sağ ayağımın kağıt şablonunu oluşturdum. Sol ayağımın kağıt şablonunu oluşturmak için ters çevirdim. Etrafından çizerek sol ayağımın şablonunu oluşturacağım. Bunu yapmasanız da olur. Tek sağ ayağınızın şablonunu oluşturduktan sonra ara şablon olarak kullanacağım plastiğin üzerine koyup çizersiniz. Ters çevirip bir de solu çizersiniz. Böylece tek bir ayak kalıbından 2 adet sol ve sağ ayak kalıbını elde etmiş olursunuz. Evet, plastik raf örtüsü kullanıyorum. Bunlar parçalanma, delinme olmuyor keçeleştirirken ama keçe parçayı kesip de bu şablonu aradan çıkarırken makasın ucu bunları çok rahat delebiliyor. O yüzden bir kere kullanabiliyorum en fazla. O nedenle ben kağıt şablonlarımı ayrı bir yerde saklarım. İhtiyaç duyduğumda çıkarır kullanırım. Burada kullandığım yöntemi de kendim bulmadım. YouTube'da yabancı videolar seyrettim. Onlarda kullanılan bir yöntemdi. Denedim, gördüm, gerçekten işe yarıyor. Siz de kullanabilirsiniz. Evet, şablonlarım hazır. Şimdi bunların üzerine yün düşerek patiğimi yapmaya başlayacağım. Patiğimi yaparken ayak kalıplarına da ihtiyacım var. Bunları da yine YouTube'da bir videoda seyrettim. Oradan esinlendim. Maskeleme bandı, koli bandı ve streç film kullanılıyor. İçerisine de kağıt dolduruluyor. Çok sağlam kalıplar elde edebilirsiniz. Bununla ilgili videoyu ben yorumlara, açıklamalara ve video kart bilgilerine bırakacağım. İsterseniz oradan izleyebilirsiniz. Şimdi şablon üzerine yün döşeyeceğiz. Ama öncelikle yünlerimi tartıyorum. Kalan yünlerimden 2 paket yaptım. Yaklaşık 110 gram civarında. Hem sağ hem sol ayağım için yünüm var. Bunların tamamını kullanmayacağım. Yaklaşık 50 gram kadar yünüm artıyor her ayak için. Ayağım küçük olduğu için daha az yün kullanmam gerekti. Şablonum küçük. Şablon altında Koçtaş'tan aldığım bir raf örtüsü var. Güzel bir yüzeyi var. Pürüzlü bir yüzeyi var. Çok memnun kaldım ben. Tavsiye ediyorum. Şimdi ilk kat olarak tarçın renkli yünümü döşüyorum. İç tarafta kalan yünlerim farklı renklerde olacak ama en dışta siyah yün kullanacağım altlı üstlü. Arada kalan renklerin farklı yünlü olması önemli değil. Yünlerimi değerlendirmek istedim bu şekilde. Birinci katımı dikey döşedim. İkinci katı yatay döşüyorum. Bu şekilde şablonun üstünü 2 kat yünle kapladım. Daha sonra şablonu ters çevireceğim ve oraya da 2 kat yün döşeyeceğim. Bu şekilde alt üst alt üst şeklinde giderek şablonun alt tarafına 6 kat yün, üst tarafına da 6 kat yün döşemiş olacağım. Yünü döşedikten sonra sabunlu su ile iyice ıslatıyorum. Oda sıcaklığında su kullanıyorum. Ilık su kullanmadım. Burada keçeleştirme yapmıyorum. Sadece sabunlu suyla ıslatıp bastırıyorum. İyice ıslanmasını istiyorum yünümün. Bu şekilde bir çetele tuttum. Kafam karışmasın diye. Hangi katta olduğumu unutmamak için. Bazen dalgınlığa gelebiliyor. Kendimi biliyorum.
bunu yaparım. O yüzden bir taraftan da yazma ihtiyacı duydum. Şimdi artan yünlerimi şablonun üzerine biraz çekerek katlıyorum. Burada çok serbest bir şekilde katlarsak, gevşek bir şekilde katlarsak bir sonraki etapta bastırdığım için zaten yayılacak. Ve şablonun etrafında böyle yayılmış bir yün şerit oluşuyor. O da güzel durmuyor patikte. O yüzden bu aşamada güzelce çekersek yünlerimizi şablonun üzerine daha güzel bir sonuç elde ediyoruz. Evet, şablonun üst tarafını da başka bir yünle kaplıyorum. Burada kullandığım yünler aslında mikronları büyük, kalın telli yünler. Islak keçeye çok fazla uygun değil ama değerlendirmek istedim. Keçeleşiyor yine de ama biraz zahmetli oluyor, zor keçeleşiyor. Evet, dikey yönde döşedim. Şimdi yatay yönde döşeyeceğim. 2 kat yünümü. Böylelikle altta ve üstte ikişer kat yün olmuş olacak. Bundan sonra yapacağım bütün işlemler bunların tekrarı mahiyetinde. Tekrar söyleyeyim, bu aşamalarda keçeleştirmiyorum. Eğer çok fazla sabunlayıp ovarsam keçeleşir. Keçeleşirse üstüne koyacağım yeni yünü, kuru yünü onun üzerinde keçeleştiremem. Tutunmaz birbirine. O yüzden bu aşamalarda sadece ıslatıp bastırmak ve kenarlarını katlamak yapmak zorundayım. Evet, şablonun altını ve üstünü ikişer kat yünle her bir etapta katlıyorum. Burada kullandığım yünlerin farklı renkte olması hiçbir önemi yok. Zaten içte kalacaklar. Patiye bir kalınlık verecekler, doku verecekler. Bütün katları kaplayacak kadar siyah yünüm yoktu elimde. O yüzden böyle bir yol tercih ettim. Elimle yoklayarak eksik kalan yerleri tamamlıyorum. Zayıf olan yerlere ilave yapıyorum. Şablonun kenarlarından çok fazla taşırmamaya gayret ediyorum. Eğer taşarsa arka tarafa çok fazla yün katlamış olacağım. Bu da kaba bir görüntü oluşturacak. Kenarlarda kalınlıklar oluşturacak. Onu istemiyorum. Ama topuk ve burun kısmında biraz fazla yün olabilir. Bu iyi olur. Çoraplarda da hep burundan ve tabandan, topuktan biliyorsunuz incelme olur. Patiklerde de öyle olabilir diye düşündüm ve burun ve topuk kısmında biraz daha fazla yünün taşmasında sakınca görmedim. İlk defa keçe patik yapıyorum. Zorlandım. E, ilk sağ ayakla başlamıştım. Zorlandım ama sol ayağı yaparken çok daha seri gitti her şey. Demek ki bir kere yapmak bir tecrübe katıyor. Bir kez daha yapacak olsam herhalde daha kolay ilerler her şey. Tabi kullandığınız yünün kalitesi çok önemli. Kolay keçeleşen bir yünle çalışıyorsanız daha az emekle daha güzel işler çıkarabiliyorsunuz. Bu yün yordu beni açıkçası. Evet, bu katı da ıslattım. Tekrar çeviriyorum. Altta 6 kat, üstte 6 kat olacak şekilde yünlerimi döşüyorum. Bir seferde 6 kat yapmadım. Bunun sebebi 6 katı birden ıslatmak belki zor olabilirdi. Ya da şablonu ters çevirdiğimde kenardan taşan kalın yünleri hiç döşenmemiş şablon üzerine devirmek zor olabilirdi.
Bu şekilde daha dengeli gittiğini düşünüyorum. Evet, sona yaklaşıyorum. Şimdi siyah yünlerimi döşeyerek patiğin dışını oluşturmaya başlıyorum. Keçeleşme bittikten sonra siz de göreceksiniz. İçte kullandığınız yünler dışa doğru, dışta kullandığınız yün içe doğru hareket ediyor. Lifler birbiri içerisinden geçerek bir doku oluşturuyor. Bu yüzden patiğimin yüzeyi simsiyah olmayacak. İçten çıkan hafif kırçıllı lifleri olan bir patik olacak. Kırçıllı, siyah üzerine kırçıllı bir patik olacak. Evet, bir taraftan yazıyorum, bir taraftan döşüyorum. Mesela büyük bir parçayla çalışıyorsunuz diyelim ki, bunu o an devam ettiremeyeceksiniz. Durulayın, kurusun, daha sonra kaldığınız yerden devam edin ama sabunlu bırakmayın. Evet, siyah yünlerimi döşedim. Yatay yönde de yünlerimi döşüyorum. Elimle yoklayarak zayıf olan yerlere ekstra yün koyuyorum. Fazla su ve sabun kullanmak avantajlı değil. Aksine keçeleşmeyi yavaşlatır. Bunun nedenini daha önceki videolarda açıklamıştım. Keçe dersleri oynatma listesine bakarsanız orada cevaplarını bulabilirsiniz. Ben bir keçe ustası değilim. Bir ustadan ders de almadım ama çokça video seyrediyorum. Nasıl yapılır videoları. Bakın burada mesela bir video da görmüştüm. Kapladığınız yün diğer taraf üzerinde iz bırakabiliyor. Onu yok etmek için üzerine ince bir kat yünle kaplarsanız keçeleştiğinde alttaki yünler görünmez. Şablonu kesinlikle taşırmadan, şablondan bir parmak içeride olacak şekilde bu ince katı döşemeniz gerekiyor. Yün döşeme işlemim bitti. Islatıp bastırıp artık yavaş yavaş keçelemeye başlayacağım. İlk etapta minik minik dokunuşlarla yüzeyi parmaklarımla bastırarak keçeliyorum. Aşırı basınç uygulamıyorum ilk etapta. Yoksa yünler birbiri üzerinden kayar ve bir tarafa daha çok yığılma olur.
Çalışmayı hızlandırmak için zımpara makinesi kullanmak istedim. Zımpara makinesi şart değil. İşini de biraz daha kolaylaştırır. Burada pinç test yapıyorum. Hala lifler yukarı geliyor. O yüzden devam ediyorum. Bu aşamada bol bol artık ovma işlemi gerçekleştiriyorum. Farklı araçlar kullanabiliriz bu aşamada. Örneğin bu kullandığım ahşap ürün bir masaj aleti. Diğeri hamur işlerinde kullanılan delme aleti. Bunları başlangıçta kullanamayız. Çünkü yünü henüz kaynaşmadan bunları kullanırsak deler. Delik delik bir keçe istemeyiz tabi. Şimdi yünü bir bambu mat ya da bir başka yemek altlığı üzerinde servis altlığı mı deniyordu? Karıştırıyorum hep. Onların üzerine koyup yuvarlamak gerekiyor. Dövme işlemi. Bunu her yönde eşit miktarda yapmak lazım. Yünü ne yönde keçeleştirirseniz o yönde küçülür. O yüzden patiğin her yönden eşit küçülmesi için önlü arkalı eşit miktarda dört tarafından da eşit miktarda keçeleştirilmesi gerekir.
Bunun altında havlu olduğu için zamanla tabii suyunu kaybediyor keçe. Arada bir ıslatıyorum. Tekrar sabunlu suyla ıslatıp ovuyorum. Bu şekilde ciddi bir küçülme oluyor bu aşamada. Artık içindeki şablon büyük gelmeye başlıyor. İyice küçüldüğü için. Keçeniz küçüldüğü için şablon içinde büyük kalıyor ve büzülmeye başlıyor. Kenarlardan kıvrılmaya başlıyor çalıştığınız şey. O yüzden bunu görüyorsanız doğru yoldasınız demektir. Ondan sonra içindeki şablonu çıkarabilirsiniz. Ben videoyu çekerken durdurup duraklatıp tekrardan çekiyorum. O yüzden bir yerde şablonu çıkardığım yeri çekmeyi, kaydetmeyi unutmuşum. Ama sonradan anlaşılıyor nereden kestiğim, çıkardığım. Orayı takip edebiliriz. Tekrar söyleyeyim, ben bir keçe ustası değilim. Bunu daha önce de söylemiştim. Keçe işini seven bir hobi severim. O yüzden benim söylediğim şeyler %100 doğru diyemem. Çok isterdim bir keçe ustasından ders almayı, onun yanında öğrenmeyi. Çok çok isterdim ama mümkün olmadı. Halk eğitimde bir iki ders keçe iğneleme dersine katılabildim sadece. Sonra devam edemedim ama orada gördüğüm çalışmalar hakikaten beni çok etkiledi. Ve daha sonra kendim YouTube'dan seyrederek, videolar seyrederek öğrenmeye başladım, uygulamaya başladım. Her deneme bir şey katıyor insana. Bu ilk patik denemem ama çok şey öğretti bana. Siz de öyle denemekten korkmayın. En fazla olan biraz kas gücünüze olur, birazcık gücünüze olur. Ama çok şey öğretir size denemek. Videolar faydalı oluyorsa sizlere lütfen abone olun, beğenin. Bu şekilde YouTube'dan daha çok geri bildirim alabiliyorum. Eğer tavsiye ederseniz diğer keçe severlere de çok sevinirim. Şimdi burada şablon hala içeride. Bir taraftan da oğlum girip çıkıyor mutfağa. Ben mutfakta çalışıyorum masa üzerinde. O bir şeyler soruyor, ona cevap veriyorum filan. Bu aşamada kadraj dışında kalmış yaptığım işlem. Şimdi nereden kesmem gerekiyor? Topuktan yukarı doğru 5 santimetre kadar çıkın. 4 de olur. Oradan yukarı doğru tam orta noktadan kesin ve şablonu çıkarın. Şu anda şablon yok içerisinde. Kesilmiş vaziyette görüyorsunuz. Ben bunu kendi üzerinde yuvarlayarak küçültmeye çalışacağım. Bu aşamada da çok güzel küçülme oluyor. Ben topuk kısmında fazla bir yer bırakmışım. O yüzden topuk geride kaldı. Şimdi onu küçültmeye çalışıyorum. Kesmek istemedim bu aşamada. Çünkü çok büyük bir deliği küçültmem mümkün değil ama küçük bir şeyi büyütmem mümkün. Küçük bir deliği büyütmem mümkün. Deniyorum. Ayak kalıbım içine girmedi. Biraz elimle büyüttüm. Sonra biraz makasla çıt atarak deliği büyüttüm. Bu aşama biraz zorladı beni. Dediğim gibi kademeli kademeli büyütmek istedim oradaki kesiyi. Biraz elimle açtım. Zaten makas attıktan sonra keçi orada gevşiyor. Makasın atıldığı yerde. Oranın o gevşekliğinden yararlanarak içeriye kalıbı daha kolay sokabiliyorum. Ama bu hala küçük geldi. Zaten ayağım da girmez benim oraya. Normalde bu şekilde bile kalsa bu bana büyük ama ayağım bile girmez oradaki delikten. Yine de kontrollü gitmek istedim bu aşamada. Sesim de gitti, kusura bakmayın. Bu video beni çok yordu. Hem yaparken hem videoyu montajlarken o kadar çok aksilikler oldu ki anlatamam size.
Defalarca yaptığım şeyler her defasında silindi ya da kaydedilmedi, hafıza yeterli gelmedi filan. Bu kaçıncı denemem bilmiyorum. Çok emek var bu videolarda. O yüzden diyorum, lütfen beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bunlar benim için çok kıymetli çünkü. Evet, artık içine sokabildim. Gördüğünüz gibi topuktan dışarıya doğru bir çıkıntı var. Onun sebebi 5 santimden biraz fazla boşluk bırakıp öyle kesi atmıştım. 5 santimden fazla boşluk bırakmayın. 4 bile yetiyor aslında. Yani topuğunuzdan bileğinizin biraz altına kadar kesseniz, ölçseniz önce, sonra o kadarını kesseniz yeterli. Ben o topuk kısmını küçültmek için fazlaca oldum o kısmı. Böylece oradaki keçe de hem kalınlaşmış oldu, daha sağlam oldu. Bayağı bir uğraştırdı beni. Ama sonunda güzel bir patik oldu. Patikten öte bir babet gibi oldu aslında. Üzerinde herhangi bir işleme yok. Altında herhangi bir ekstra bir deri tabanlık yok. Onlar da eklenirse çok daha güzel olur eminim. İnşallah o da başka bir videoda nasip olur. Ters yüz ettikten sonra patiği tekrardan ovuyorum, yuvarlıyorum, eziyorum. Bayağı bastırıyorum bu aşamada. Artık sıkışması lazım, iyice küçülmesi lazım. Bu kadar fazla köpük kullanmanıza hiç gerek yok. Ben kontrolsüz bir şekilde sabunu kullandım. Yani böyle kesinlikle böyle yapmayın. Keçeleşmeniz daha zor olur. Azı karar, çoğu zarar sabunun. Bunun nedeni de keçenin etrafında bir tabaka oluşturup küçülmeyi engellemesi sabunun. Her yönde yuvarlamaya çalışıyorum. Özellikle yanlarda oluşan izi yok etmek için onun üzerinde olmak faydalı oluyor. Evet, yıkadım, duruladım. Oval bir şekilde kestim. Şimdi kalıp çok daha iyi giriyor içine. Topuk kısmı biraz daha daraldı. Makasla kestiğim yerlerin açılmaması için, gevşememesi için oraları tekrardan sabunlu suyla ovuyorum. Kalıpla birlikte çeşmenin altına tuttum patiği. E, inanın kalıba hiçbir şey olmuyor. Gerçekten güzel bir kalıp. Neden almadım kalıbı? Satın alabilirdik aslında ama ben bu işi ticari olarak yapmıyorum, satmıyorum. O yüzden ne gerek var diye düşündüm. Bir de bir tane aldın, hadi kendi numarandan aldın. Eşin, dostun, arkadaşın istedi. Onlara da yapacaksın mesela. Onlar için de ayrı bir kalıp alman lazım. Gereksiz buldum. Bu kullandığım mor renkli şey de tüy toplama için kullanılan rulolar var hani. Onların sapı. Onlarla böyle olmak istedim ama çok güzel bir sonuç olmadı. Önermiyorum. E, içi demir dışı plastik olan tokmaklar var. Onlarla vurmak çok işe yarıyor gerçekten. İyi sıkıştırıyor keçeyi. Bir videoda et dövme çekiciyle dövdüğünü görmüştüm bir keçe ustasının. Ona benzetmeye çalıştım. Onu taklit etmeye çalıştım. Bu da işe yarıyor gerçekten. Şimdi yıkadım, duruladım, havlunun arasında kuruttum. Tekrardan rulo yaptım. Bakıyorum rahatça giriyor patiğim. Yanlardan biraz ne derler açılma var. E, onu da yok etmek için çekiçle döverek, elimle sıkıştırarak, kovarak küçültmeye çalışacağım yanlardan.
Diğer patiyi de çalıştım. Diğer sol ayağımı da çalıştım. Her ikisini de bir gece balkonda bıraktım açık havada. Ama havalar soğuk olduğu için kurumadı. Şimdi burada ertesi günkü hallerini görüyorsunuz. Biri diğerinden daha büyük olmuş. Bunun sebebi bence kalıplardan. Çünkü iki kalıbı da farklı günlerde hazırlamıştım. Arada bir iki hafta var diyebilirim. Kalıbın bir tanesi diğerine göre daha yumuşak olmuş. Size önerim kalıpların ikisini de aynı gün çıkarmanız ve içerisine aynı miktarda kağıt doldurmanız. Hatta sardığınız koli bandı ve sayılarını bile eşit tutmaya çalışın. Ben bu büyüklük farkını nasıl tolere ettim? Bol miktarda ıslakken ama sabunlu değil, ıslakken büyük olan parçayı yuvarlayarak, e, döverek, e, rulo yaparak, rulo halindeyken çekiçle sağına soluna vurarak küçülttüm ve bu şekilde ikisi de aynı boya geldi. Dilerim bu video işinize yarar. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda inşallah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kenarlarını öreceğim. Üzerine keçe çiçekler, dallar ve yapraklar dikeceğim ve boncuklarla süsleyeceğim. En son videomda keçe geri dönüşüm çiçekler yapmıştım. Bu çiçeklerden pembe ve fuşya olanını kullanacağım. Kenarlarını örmek için nakış ipi kullandım. Daha kalın bir örgü ipi de olabilir aslında. Belki daha da güzel durabilir. Size göstermek için patiğin bir tanesini ördüm. Süsledim önceden. Onu yaparken ben 0,5 numara tığ kullandım. Çok kolay deldi keçeyi. Ancak ikinci patiğe geçtiğimde o tığ kırıldı. Ben de 1 numara tığ kullanmak zorunda kaldım. Bu tığın ucu biraz daha kalın olduğu için biraz zor deldi keçeyi. Çünkü 6 kat yün kullandım ve oldukça kalın bir patiğim var. Keçem oldukça kalın. Yavaş işlese de iş gördü bu yöntem. Ama aklıma sonradan başka bir fikir geldi. Kırılan iğnenin kırılan tığın ucuyla delip sonra bu 1 numara tığla örmeyi denedim. Onu birazdan göstereceğim. Evet, deldikten sonra ipimi oradan geçirdim, düğüm attım, sabitledim. Sonra tığımı o ipin arasından geçirerek 3 ilmek oluşturdum. 3 zincir çektim, pardon, 3 zincir çektim. Bu zincirin uzunluğu kadar ileriye gittim ve o noktadan tekrardan bir delik oluşturdum. O deliği de ilmeğimi örerek kapattım. Bu şekilde birinci adımımı oluşturdum. Delerken gerçekten zorlanıyorum. Bu aşamada ya bir iğne ile ya da dediğim gibi bir daha keskin, daha ince bir tığın ucuyla delip ondan sonra örmek daha mantıklı olacak. Birazdan o aşamaya geçeceğim. Şu an hala direniyorum 1 numarayla örmek için. Evet, önceden 1 numarayla delmeyi denedim. İlmeğimi taktım. Tersten taktığım için olmadı. Şimdi ilmeğimi alıp deldiğim yerden geçip ilmeğimi örüyorum. Keçe patik ayağı sıcacık tutuyor. Yani o kadar hoş bir dokusu var ki çorapsız bile giyseniz harika ısıtıyor ayağı. Ben çok memnun kaldım. Keşke daha önce yapsaymışım. Evet, bahsettiğim tığ bu. 0,5 numara ucu kırık tığım. Bu da öreceğim tığ 1 numara. 1 numarayla delmek zor olduğu için 0,5 numara kırık tığımın ucuyla deleceğim. Ve biraz ittirmek gerekiyor burada ki kalın kısmı delsin ve iyice iz açsın orada. O iz zaten belli oluyor.
Görmeseniz bile tığ o noktada gezdirdiğinizde zaten orayı buluyor. Biraz el oyalasa da sonunda güzel bir iş çıkıyor ortaya. Bu arada patiklerin altı çok kaygan. Sert zeminlerde, fayansta işte laminant üzerinde çok kayıyor. Altına bir kaydırmaz ya da bir deri parça istiyor. Bunu yapmadım. Elimde öyle bir parça yoktu. O yüzden yapamadım. Ama eğer ikinci bir patik ya da ev botu çalışmam olursa altına o şekilde bir sistem düşünüyorum. Çünkü gerçekten ev kazasına neden olabilir. Çok kayıyor keçe. Çok fazla renkte çalışmıştım hatırlarsanız bu minik keçe geri dönüşüm çiçeklerinden. Beyazı var, kırmızısı vardı. Pembe ve fuşyası en çok yakışanı oldu. O yüzden bu üçünü kullanmak istedim. Aslında bunlar herhangi bir obje olamayacak kadar minik kumaşlardı, keçe kumaşlardı ama ufacık makas darbeleriyle şekil vererek onlardan çiçek elde ettim ve ne kadar güzel yakıştı bu patik üzerine. İyi ki de atmamışım dedim. Dikmeden önce iğnelerle böyle sabitleyerek hangi şekilde daha güzel olur diye denedim ve en güzel şeklin bu olduğuna karar verdim. Ortalarına sarı tohum yapmak istedim. Bunun için sarı nakış ipi kullandım ve sarı boncuk kullandım. İkisini birlikte yaptığımda daha güzel bir görüntü oldu. Daha güzel bir doku oldu. Şimdi iğneyi yukarıdan batırdım. Çünkü ipin ucunda büyük bir düğüm var. Ve bu düğümü de tohum gibi kullanmak istedim. Tohumu yaparken Brezilya düğümü ya da rokoko düğümü diyorlar. Çok emin değilim o tanımdan. Böyle iğnenin ucuna 8-10 kere ipliği dolayıp çıktığınız yere en yakın yerden tekrar batıyorsunuz. Orada bir düğüm oluşuyor. İrice bir düğüm oluşuyor. Buna kurtçuk mu diyorlar el sanatlarında galiba. Evet, şimdi oluşturuyorum düğümümü. Sardım, battım. Bir taraftan ipi tutmak gerekiyor sürekli ama benim parmaklarım kaydığı için iki elimle birden patiği ve iğneyi tutmam gerekiyor. İğne ince, boncuğun geçmesi için ince bir iğne kullanmam gerekiyor. Onu çekmek de zor oluyor. Bir elimde birazcık kremli çünkü temizlik yaparken parmaklarıma deterjan geldi ve çok kolay tahriş olduğu için cildim e, elimi kremlemem gerekiyor sürekli çabuk iyileşsin diye. Onun da etkisiyle evet düğümü çekmem zor oluyor. Mesela bu üç boyutlu bir dekorasyon oldu. Siyah yünün üzerine farklı renkte yünler döşeseydim, tensel viskoz kullansaydım, o da çok farklı bir dekor oluşturacaktı patiğin üzerinde. Ekstradan böyle çalışmama belki gerek kalmayacaktı. O da ayrı bir güzellik. Yani çok güzel işler yapıyorlar. Giyilebilir keçe, pardon, giyilebilir keçe eşyalar üretiyorlar. Patikler, ev botları, terlikler, postallar, çizmeler, o kadar güzel şeyler var ki insan hangisine bakacağını şaşırıyor. Hamarat bayanlar çok dünyada. İpi hiç kırmadan, yeni düğüm oluşturmadan ilerlemeye devam ediyorum. Şimdi dalı sabitleyeceğim. İpi gizlesin diye de yeşil bir boncuk kullanacağım.
Evet. Bir takipçim demişti altında taban olan ayakkabı da yapar mısınız diye. Şu an elimde öyle bir materyal yok. Onu daha ileriye bıraktım. İnşallah belki bir patik yaptık, bir patik ya da bir ev botu daha yaptıktan sonra, biraz daha deneyim kazandıktan sonra öyle bir şey yapmak isterim. Yapraklarımı, dalımı sabitledim. Boncuklarla da süsledim. Şimdi küçük pembe çiçeği koyacağım. Aynı şekilde onun da üzerine böyle tohumlar oluşturacağım. Bunu bir videoda söylemiştim. Tekrar etmek istiyorum. Ben keçe ustası değilim. Keçeye gönül vermiş biriyim sadece. Örneğin bu da yaptığım ilk keçe patik. İlk çalışma. Çok isterdim bir keçe ustasından ders almayı. Öyle daha az yanılarak, daha kolayca, daha doğru bilgileri edinebilirdim. Ama şartlar müsait değildi ona ve bu şekilde kendi başıma deneye yanıla kendi yolumu buldum. Hala da öğreniyorum. Çok seyrediyorum. Çok iyi bir arşivim var. Nerede bu arşivim? Instagram'da, Pinterest'te. Pinterest'te ulaşabilirsiniz hesabım. İsterseniz söylerim. Orada çok güzel bir keçe panom var. E, Binin üzerinde pin var. Keçe ile ilgili çantadan patiye, takıya, kolyeye ne varsa yani bulduğum bütün keçe çalışmalarını e, orada arşivledim. İhtiyaç duyduğumda dönüp oradan bakıyorum. İşte Instagram'da da binin üzerinde takip ettiğim hesap var ve bunların %95'i belki keçe üzerine. Sayfamda hep keçe işleri akıyor yani sürekli. Orada da çok güzel klasörler oluşturdum. Aynı Pinterest'teki mantıkla. İşte mesela bir klasörümde bir koleksiyon, daha doğrusu bir koleksiyonda çantalar, bir koleksiyonda patikler, şapkalar, e, hatta nasıl yapılır videoları diye ayrı bir video, ayrı bir koleksiyon oluşturdum. Bu şekilde sistematik çalışmak hoşuma gidiyor. E, başkalarından başkalarından fikir almak, ilham almak çok güzel bir şey. Siz bazen birine ilham olursunuz, bazen biri size. Bu şekilde paylaştıkça çoğalır güzel işler. Şimdi yeşil dal oluşturacağım. Yine düğümümü attım. Düğümü yukarıda bırakacağım. Bir düğüm, bir boncuk şeklinde ilerleyecek bu dal. Evet, işlemelere doyamadım. Yeterdi aslında bu kadar ama içimden bir ses yok, daha da olsun, biraz daha yap diyor bazen. Bu da öyle ilerledi. Yani doğaçlama yapıyorum birçok şeyi. Bakarak yapamıyorum. Mümkün değil. Bir kere bakarak bir keçe iğneleme kedi çalıştım. Çok zorlandım. Ya ona da bakmak gerekiyor zaten. Kafadan kedi şeklini çizemezdim. Çok zorlandım. Sonuçta güzel bir şey çıktı ama dedim keçe iğneleme çok bana göre değil. Bakarak yapamıyorum. Islak keçede de doğaçlama çalışmayı seviyorum. İçimden geldiği gibi. Evet, ilk patikte böyle yapmıştım. Bir düğüm, bir boncuk. Önce boncukları sırayla arada boşluk bırakarak diktim. Sonra son boncuğun bittiği yerde bir düğüm oluşturacağım şimdi. 8 kere doladım, batırdım ve alttan çekiyorum. Evet, minik bir tohumum oldu. Bu şekilde tekrarlayarak dalı oluşturacağım. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Şimdi yün küçülerek keçeyi oluşturuyor biliyoruz. Bu patiğin boyu istediğimden böyle belki bir yarım santim daha uzun olsa daha rahat olacaktı. O yüzden size önerim, şablonu çıkarırken boyunu 1 santimetre daha olması gerekenden uzun yapın.
daha kolay, daha güzel olsun. Daha kolay girsin ayağınız. İşte hepsi bu. Patiğim bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim.